Zaman zaman kendi evimizi inşa etmenin hayalini kuruyoruz, öyle değil mi? Ben en azından kendimi bunu yaparken yakalıyorum. Elim çenemde, gökyüzüne böyle rüyalara dalmış bir şekilde zaman geçiriyorum. Hayal kurdukça kendimi çok iyi hissediyorum çünkü yaşamayı istediğimiz bir yerde, doğanın içinde, deniz kıyısında, dağda bir şekilde bir ev kurdurmak insanı gerçekten çok iyi hissettiriyor. Fakat zaman içerisinde de bir taraftan gerçekler bu hayallerin içine sızmaya başlıyor ve o zaman da diyorsunuz ki ben kime ev yapmak ki? Zira çok da kolay bir şey değil. Çünkü gerçekler yıkılmaz duvarlardır. Yani onların arasında yaşamımızı sürdürürüz. Hayaller zaman zaman o işte duvarların arasında kaybolup gidiyorlar. Fakat öyle bir dönemden geçiyoruz ki bu hayallerimize ilk kez bu kadar yakınız ve galiba kendi evimizi yaptırıyoruz. Yeni bir Eylül ayı ve bu kanalın yeni sezonuna hoş geldiniz. Aslına bakarsanız ben herhalde Haziran 15 ile birlikte videolara ara vermeyi düşünüyordum. Niye? Çünkü YouTube kanalları yaz aylarında izlenme süreleri biraz düşüyor. Ben küçük bir kanalım. Benimkiler iyice yerlerde oluyor. O da biraz moral bozucu oluyor. Dolayısıyla bir ara vereyim istedim. Niye düşüyor? Çünkü genelde yaz ayları malumunuz. İnsanlar yıllık izinlerine çıkıyorlar, tatillerine çıkıyorlar. Ya da evde daha fazla vakit geçirmiyorlar. Haliyle izlenme oranları düşüyor. Kaldı ki biz de bu sene gerçekten çok güzel bir tatil yaptık. 10 yıl sonra Hülya ile birlikte yurt dışında biraz zaman geçirdik. Atina'dan Barcelona'ya, Leros'tan Kos'a harika bir yaz tatili geçirdik. Umarım herkesin de güzel geçmiştir. Bununla birlikte tabii eğer planladığım gibi sezonu Eylül ayında açacaksam o videolar daha yeni kurgulanıyor olacaktı. Yaz videolarımı da sıcağı sıcağına paylaşmayı tercih ettim. Dolayısıyla neredeyse hiç ara vermeden bir sezon geçişi yapmış olduk. Hemen Eylül başı şu geride bıraktığımız 10 gün, 15 gün aslında bizim için daha farklı geçti. Bir ara kardeşim buradaydı, geldi gitti. Duru geldi, bir 10 gün falan Duru bizle kaldı. Ardından da Hülya'nın kardeşi ve yeğeni buradaydı. Dolayısıyla bizim yaz tatilimiz bir tık daha uzamış oldu. Gelelim gündemimize. 2 video önce hatırlayacaksınız Bozcaada'da bir bağımız vardı ve onun satışını gerçekleştirmiştik. Ve o arsanın satışı aslında Marmaris Selimiye'de bir ev yapabileceğimiz müjdesini verdi. Düşündüğümüzden erken satıldı, istediğimiz fiyatı aldık vesaire filan derken şu anda bu hayalin daha 0. noktasındayız. Yani bunu gerçekleştirmek için daha önümüzde çok çok adım var. İşte sanıyorum önümüzdeki bölümlerde de gelişmeleri paylaşacağım. Başka içerikler olacak. Ama başladık mı? Başladık. Kendi evini yapma fikrini her zaman çok sevdim ben. Bizim şansımız zamanında böyle bir yatırım yapmış olmaktı. Bozcaada için 20 sene geriye gidebilirim. Selimiye için 15 yıl önce. O zamanlar maaşınızdan bu tip yatırımları yapabiliyordunuz. Gerçi 2 arsanın üzerine de bir ev konduracak bir bütçem hiçbir zaman olmadı ama başta da söylediğim gibi bol bol hayal kurdurdu. Bu arada Bozcaada'ya elveda videosunda eksik bıraktığım ıskaladığım bir teşekkürü tamamlamak istiyorum. Zira bu hikayenin en önemli parçalarından biri eski eşim. Onun öngörüsü, inisiyatif alma becerisi ve eyleme kalkma cesareti olmasaydı açıkçası biz ne bugün ev kondurmak üzerine hayaller kurabilir, adım atabilirdik. Hadi onları geçtim, o arsaları alamazdık bile. O yüzden bizi gözettiğin, hala bizi düşündüğün için çok teşekkür ederim Semacığım. Ne diyordum? Bozcaada'daki arsanın satışıyla birlikte Marmaris Selimiye'de kendi evimizi yapabiliriz müjdesini almış gibi hissettik kendimizi. Dolayısıyla bu onay çıkınca satışla birlikte yakın çevremize bu heyecanımızı paylaştık. İlk öneri, ki genel öneri de buydu zaten, bir an önce başlayın. Çünkü zaten kısıtlı bir bütçe var ve bu bütçe orada durduğu sürece işte demirin fiyatı artıyor, betonun fiyatı artıyor, taşın fiyatı artıyor, her şeyin fiyatı artıyor. Ve enflasyon karşısında paranızın erimesini durdurabilecek herhangi bir yatırım enstrümanı yok demişlerdi. Bunu tutuyoruz. Bu bizim cebimizde. Biz de o zaman hemen başlayalım dedik bir ortak öneri olunca. Fakat iş nasıl bir ev yapabiliriz
sorusuna gelince orada biraz kafamız karışıyor. Çünkü herkes kendi penceresinden bakıyor doğal olarak. Benim elimde bu kadar bütçe olsa ben nasıl kullanırdım gibi bir şeyleri var. Dolayısıyla birinin dediğine diğeri ne anlar diyor. Ötekinin dediğine sana çok para harcatacak bu fikir falan diye böyle kendi aralarında birbirlerinden habersiz aslında bir tartışmanın içine girmiş gibiler. Haliyle biz de Hülya'yla bir iki adım geri çekilip aslında biz ne istiyoruz, ne hayal ediyoruzu biraz kafa kafaya verip düşünmeye başladık. Tabii gerçekte de en önemli konu bütçenin doğru yönetilmesi. Bu anlamda da açıkçası bu işi bir uzmanla götürmenin doğru olacağına inanıyoruz. Zaten biz millet olarak işte hizmet, sağlık, eğitim vesaire gibi konularda ihtiyaçlarımızı az çok bilgisi olan ya da yarım yamalak bilgisi olan kişilerin tecrübeleriyle karşılamaya daha çok tercih ediyoruz. Mesela ilaç gibi hayati bir konuda doktora gitmek yerine işte komşu teyzenin dıdısının dıdısı şu ilacı kullanmış da iyi gelmiş gibi şeyleri biraz daha ne denir ona? Yani konu ne olursa olsun doktora, marangoza, tasarımcıya, mimara bu kadar para verilir mi dercesine bir anlayışımız var. Bunlar para tuzağı. Biz hallederiz. Bizim tanıdığımız var. Bilmem kimin amcaoğlu bu işi yapıyor. Ondan bir konuşalım falan filan gibi bir çözüm bulma hali var. Bu da çok can sıkıcı. Ben bir tasarımcıyım. Dolayısıyla bu tasarımcı kimliğimle kendi evimizi tasarlayabilirim aslında. Bir kabuk yapabilirim. Neye benzeyeceğini kağıt üzerinde gösterebilirim. Keza bunu Hülya da yapabilir. Ama pratikte çok da kıymetli değil. Çünkü ben ne statik biliyorum, ne malzeme biliyorum, ne bir şey biliyorum. Sadece neye benzeyeceğini gösterebilirim. İşte bu anlamda bilen biriyle çalışmak çok önemli. Ne şanslıyım ki benim çevremde mimar arkadaşlarım var. Mesela birincisi alt komşumuz Orçun ki şu anda o Barcelona'da. Ya da Kaan her zaman bir şeye ihtiyacın olursa ben buradayım der. Bisiklet turlarından tanıyorsunuz önceki videolardan. Ve Ebru. Arkadaşınız olsun olmasın ama bir mimar sadece evinizi tasarlamakla kalmaz. Aynı zamanda sürecin yönetilmesinde önemli rol üstlenecektir. Diğer taraftan ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun bir tasarım yapıp aynı zamanda gerekli izinlerin alınmasında da yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Ama daha da önemlisi karşılaşabileceğiniz herhangi bir kötü sürpriz ya da maliyetli hataların önüne geçecektir. Hani arsanın satışıyla ilgili heyecanımızı yakın çevremizde paylaştığımızdan bahsettim ya. Onlardan biri de Ebru'ydu. Bir gün bir çay buluşması yapmıştık böyle. Seçkin'le beraber geldiler. Biz de konuyu açtık. Böyle işte arazi satıldı, şöyle bir bütçemiz var artık falan filan. Ebru da hemen bununla ilgili şöyle bir şeyler yapabilirsin, böyle adım atabilirsin diye bilgiler verdi. Aslında belki de en yakın öğretmenimi bulmuş oldum bu anlamda. Ertesi gün birkaç haritacıdan fiyat alıp bana gönderdi. Doğal olarak da biz artık Ebru'yla çalışıyoruz diyebilirim bu anlamda. Evimizin projesini falan Ebru çizecek. Dolayısıyla ben de Ebru sayesinde hemen 1-2 günde işte aplikasyon krokisi, su basman vizesi, plankote falan gibi daha önce hiç duymadığım, bilmediğim terimleri öğrenmiş oldum. Bir 10-15 gün kadar evvel Marmaris'e gittik ve gördüğünüz üzere hem aplikasyon krokimizi aldık hem de belediyeye dilekçemizi verdik ki imar durum belgemizi alalım. Nitekim herhalde bir 5-10 gün önce de o belge çıktı. Artık belki işte arazinin üzerine evimiz nasıl konumlandırılır falan Ebru bunu artık çıkarabilirim dedi ama
Tabii tek başıma gitsem de yapacağım şey buydu. Ebru ve Seçkin'le gitmemin şöyle bir avantajı oldu. Orada hem tanıdıkları var, arkadaşları var, mimar vesaire. Onlarla görüştük. Onlardan bilgiler aldık. Hatta belediyede bizi birilerine yönlendirdiler. Benim aklıma gelmeyecek bir takım soruları Ebru sordu. Aslında bir noktada şunu gördük ki çileli de bir yola başlıyormuşuz. Biraz böyle çile çekecekmişiz. Olsun varsın çile çekelim. Tabii ruhsata kadarki aşamada bir önemli şey çıktı ortaya. O da su basmanı olarak görülen, temel olarak görülen beton aslında su basmanı değilmiş. Yani üzerine kümes falan koymak için atılmış bir beton. Dolayısıyla onun kaldırılması gerekiyor. Biz hani temel olduğu için belki ondan faydalanabiliriz diye düşünmüştük ama temel olsa dahi, su basmanı olsa dahi bunun için bir mühendis getirmesi gerekiyormuş. İşte oradan parça alınacakmış, demirlerin durumu kontrol edilecekmiş falan. Daha pahalıya çıkar dediler. Dolayısıyla bir harfiyat işimiz çıktı. Bununla ilgili de şimdi bir inşaat şirketi falan araştırıyoruz. Belki orada inşaata geçtiğimizde de beraber çalışabileceğimiz güvenilir bir şirket olur ki Selimiye'de galiba 2 tane varmış, şöyle bir araştırıcı bulduk. Onları arayacağız. Bu harfiyatla ilgili fiyat alacağız. Yani böyle daha başlar başlamaz yapılması gereken yepyeni işler çıktı. Şimdi bu beton kalkacak ki blankötesi çıksın Ebru'nun dediğine göre. Blanköte oranın eğimini, kod farklarını, içindeki ağaçların işaretlenmesini falan gerektiriyor ki ev gerçekten nasıl oturtulsun oraya Ebru bunu çıkarabilsin. Bunun dışında bir de parsele bağlanan bir kadastro yolu var 2 metrelik. Yeni çıkan otopark yönetmenine göre onun 5 metre olması gerekiyormuş falan. Ama bunun mümkün olmadığı da gözüküyor. Bununla ilgili belediyeye gidip buranın yaya yolu olarak tescilini yapacağız. Bunu belgeleyeceğiz ki ruhsata da bu belgeyi iliştirerek başvurabilelim. Hani çileli bir yolculuğa çıkıldı dendiğinde insanlar haklı. Daha önce ev yaptıranlar da biliyordur. Ama ben gönlümü serin tutmak istiyorum. Zira bu gerçekten çok güzel bir heyecan. Karşımıza çıkacak her sürpriz, her problem çözülmeyi bekliyor. Bunu da çözeceğiz. Bunları da çözeceğiz evelallah. Artık evimize başladık diyebiliriz. Başta dediğim gibi sıfır noktasından birinci aşamaya geçtiğimizi söyleyebilirim. Yani bu yolculukta beni yalnız bırakmayan, her şekilde bilgisini, tecrübesini, olanaklarını seferber eden Seçkin ve Ebru'ya gerçekten çok teşekkür ederim. Evet, birlikte bir yol yapacağız ve önümüzde daha çok viraj var, çok yokuş var vesaire ama bir şekilde tamamlayacağız. Denizcilik tabiriyle vire vire deyip yola çıktık. Bu heyecanı da ben önümüzdeki bölümlerde sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bu konuda hiçbir fikri olmayan birinin tavsiyeleri ne kadar sizin için önemli bilmiyorum ama eğer siz de böyle bir şey kalkışıyorsanız tavsiyem odur ki çok iyi araştırın. Özellikle ihtiyaçlarınızı, ne istediğinizi falan iyi belirleyin. Bu anlamda bu işe daha önce yapmış insanlardan fikirler alın. Bunlar sizin hayallerinizin olgunlaşmasında oldukça yardımcı olacaktır. Bunun dışında mutlaka ama mutlaka bir bileni işin içine katın. Yani 5 lira daha kar edeceğim diye bir mimarla çalışmamazlık etmeyin diye düşünüyorum ben. Çevrenizde arkadaşlarınız olabilir, onlardan fikir alın. Haliyle bu çileli yolculuğu mümkün olduğunca az problemle atlatmaya çalışın. Çünkü önemli olan şey burada sadece para kaybı değil, zaman kaybı da. Bunların önüne geçmiş olursunuz. Hatta ben kendi adıma sizlerin arasında da bu işi daha önce yapmışlar varsa onların tecrübelerinden faydalanmayı gerçekten çok isterim. Yani belki bölge bölge yönetmelikler değişse de temelde pek çok şeyin benzer olduğunu düşünüyorum. Haliyle yorumlara eğer şöyle hareket et, böyle ilerle gibi bir tavsiyeniz olursa onları da dikkate alacağımı söylemek isterim. Benim anlatacaklarım artık bu kadar. Bundan sonraki her gelişme dediğim gibi videolarda ve içeriklerin içine mutlaka yedireceğim, anlatacağım. Dolayısıyla bir sonraki videoya kadar lütfen kendinize çok iyi bakın, sıhhatli kalın, hoşça kalın. Bu arada yaptığımız koşturma arasında bu heyecanımızı paylaştığımız arkadaşlarımız şöyle bir fikre kapılmışlar. Eminim bu videoda da benzer bir soru gelecektir. Onu hemen baştan söyleyeyim. Ne o?
Selimiye'ye mi taşınıyorsunuz? Oraya ev yaptıktan sonra orada mı yaşayacaksınız? Hayır. Biz Bodrum'u, yaşadığımız Yakaköy'ü çok seviyoruz. Dolayısıyla buradayız.